Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Size bugün süt nasıl mayalanır bunun tarifiyle geldim. Püf noktalarıyla, detaylarıyla dilimin döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben her zaman 5 litre süt mayalıyorum. Sizler bunu istediğiniz ölçüye indirebilirsiniz. 5 litre mayalıyorum. Birkaç gün açmıyorum. Taş gibi oluyor ve hani nasıl söyleyeyim, yinelemiyorum. Elimin altında bir yoğurt bulunmuş oluyor ki bu bile erken bitiyor bizim evimizde. Öncelikle mesela şöyle bir tane, hem ben rahat boşaltmak adına süzgeç kullanıyorum. Ortasına da bir tane yine bez koyuyorum. Dışarıdan geliyor süt. Bilmiyoruz. Hani daha çok mikroplardan, bakterilerden bir şekilde kıl tüy arındırmak adına, hem de yalnız başıma nasıl sütü kolaylıkla tencereye boşaltabiliyorum. Pratik. Sütümü ocağa aldım. Önce kaynarda. Bayağı bir kaynattıktan sonra kısıkta kaynatmaya devam edeceğim. Biliyorsunuz kaynayıp şiştikten sonra bile mikrop ölmüyormuş. Bizim bunu bayağı kaynatmamız gerekiyor ve köpürteceğiz biraz da sütümüzü. Ve ben önlem olarak içine fincan altlı falan bırakıyorum. İçine bir fincan altlı bıraktım. Neden? Gelemedim, yetişemedim. Ocağa dökülmesin. Bu gerçekten güzel bir yöntem. Tahta kaşık da koyabilirsiniz. Hatta süt taşları da varmış özel olarak. Ve enerji hani tasarrufu içinde ben kapağını kapatıyorum. Bir müddet böyle başında bekleyeceğim. Daha erken kaynamasını da sağlıyoruz bu şekilde. Sonra ben kontrol edeceğim. Kapağını açacağım. Böylelikle daha az gazdan ne tüketiyorsak tasarruf sağlamış bulunuyoruz. Sütümüz kaynıyor. İçinde taban tıkırtısını böyle güzel tıngırdıyor. Onu duyduk. Hatta bu vakte kadar benim tenceremin kapağı kapalıydı. Bakın, yine duyacaksınız sesini. Hiçbir şekilde taşma yapmıyor. Sütüm kaynadı. Altını bir müddette kısıkta kaynattım. Yani kıstım ocağın altını. Ve şimdi şu şekilde birazcık köpürteceğim. Sütümüzün güzel mayalanması için birçok faktör var. Kesinlikle derecesi iyi ayarlanmalı. Hani ekşilik, tatlılık oranı, bunların hepsi elimizde. Tabii ki sütü sağlam, temiz, güvenli bir yerden almamızın da en büyük etken bu sütün güzel mayalanmasında. Benim annem çok güzel süt mayalardı. Sanırım ben de anneme çektim. Bu konuda da yine kendimi öveceğim. Söylemiştim ya, kendini beğenmeyen çatlar ölürmüş. Kendimle de barışık biriyim aynı zamanda. Ama gerçekten annem ne yaparsa yapsın her yoğurdu çok tatlı olurdu. Hiç ekşi yoğurt yapmazdı. Tatlı yoğurdu çok seviyorum, ben de beğeniyorum. Sanırım sütü biraz böyle gerçek mayalama derecesine getiremediğimizde, sıcak mayaladığımızda ekşi oluyor yoğurdumuz. Tabii ekşi yoğurt sevenler de var. Ayranı güzel oluyor. Hem kaynıyor sütüm, hem taşmıyor, hem köpürtüyorum. Bakın, kaç iş bir arada sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Sağlıklı ve hijyenik bir şekilde. Bu arada sizler birer litre mayalayabilirsiniz. İstediğim gibi, seviyoruz yoğurt yemeyi. Tabağıma alıyorum sütümün içinden. Tabağıma aldım. Bir taşım daha kaynatacağım. Ocağımın altını kapatacağım ve sütü ılımaya bırakacağım. Efendim, sütümüz yeterli ısıya geldi. Ben serçe parmak testini uyguladım. 7-8'e kadar saydım.
Hafif parmağımı ısırıyor. Bu benim için ideal bir sıcaklık. Sizler bunu bu şekilde ayarlayamıyorsanız eğer gıda termometresi kullanabilirsiniz. Onda da derece 45'e gelirse yeterli olacaktır. 40-45 sütü mayalamak için ideal derecedir. Şimdi sütümüz eğer çok sıcak olursa yoğurdumuz ekşi olur. Soğuk o ısının altında ise yoğurdumuz tutmayabilir. Böyle durumlarda korkmayalım. Yani artık o sütü poğaça falan değerlendirelim. Sakın atmayalım böyle yarı tutmuş yoğurdumuz olursa. Bunu da belirteyim. Ve ben klasik bunu anne usulü olarak yapıyorum yoğurdumu. Kalkıp ne şeker ne tuz bir iksir yapmıyoruz. Biz gerçek bir ev yoğurdu yapıyoruz. Burayı da kavanoz kolonisi kurmayacağım. Zaten 5 litre süt, bir göz bozukluğuna da neden olmayayım. Yani ben bildiğim bu tencereden tüketeceğim yoğurdumu. Sizler isterseniz cam kavanozlarınıza koyabilirsiniz. Kullanışı daha pratik, daha yiyebildiğiniz kadar alabilirsiniz. Ve hani kavanozlar ters çevriliyor, işte onlara da saygı duyuyorum. Biz deney yapmıyoruz, yani ev yoğurdu yapıyoruz. Tabii ki de ev yoğurdunda su olacak ve yoğurdun da sulusu makbuldür. Biliyorsunuz mide ekşimelerine olsun, kanser hücrelerini her şeyi yok ediyor. Bu yoğurdun suyu o kadar değerli ki yine de çok sulu olmayacak. Tüketmeye başladıktan sonra suyu oluşacak. Ben şimdi kendi yapmış olduğum yoğurdun mayasından bunun mayasını katacağım. Tam tamına bir dolu kaşık, bakın hiç kaymağa da zarar vermiyorum. Burada şey yapıyorum. Bir de yarım katacağım. Alttan karıştırıyorum onu. Ayrı bir kaseye koymuyorum. Sütle açmıyorum. Hep ben bu yöntemi deniyorum. Bu şekilde. İsterseniz kaymağını alabilirsiniz. Ama ben bırakmayı tercih ediyorum. Bir de yoğurdumu bu şekilde açık olarak kapak koymadan, fırını hiç çalıştırmadan fırının içine bırakacağım. Sizlere de bunu göstereceğim. Sadece 6 saat mayalayacağım. Sonra ağzı açık bir şekilde buzdolabına koyacağım ve bir gün sonra tüketmeye başlayacağım. Böylelikle daha güzel tutuyor. Dediğim gibi ben klasik, normal annemden gördüğüm gibi bu şekilde tarifi size vermek istiyorum. Diğer verilen tariflere de saygım sonsuz. Ben doğal, adı üstünde ev yoğurdu size göstermek istediğim de budur. Şimdi fırın kısmına geçiyoruz. Fırınımızın zeminine ben bir tane havlu serdim. Neden? Bir buhar oluşumunda hani havlumuz buharı çeksin ki bu buhar oluşuyor. Fırını hiçbir şekilde çalıştırmıyorum. 6 saat falan burada kalacak. Eğer siz soğuk bir bölgede yaşıyorsanız, kaloriferli falan eviniz değilse önceden bir 5 dakika kadar fırınınızı ısıtabilirsiniz. Ve üstü açık bir şekilde içine koyacağım onu. Bu şekilde fırınımın kapağını kapatacağım. 6 saat sütümüzü uyumaya bırakıyoruz. 6 saat sonra çıkaracağız. Yoğurdumuz tam 6 saat bekledi. Şimdi onu buzdolabına kapağıyla değil böyle bir örtü örteceğim. Hani sulanmasını en aza indirgemek için. Ve tam bir gün sonra size yoğurdumun nasıl tuttuğunu göstereceğim. Yoğurdumuz tam bir gün buzdolabında bekledi. Aynı bu şekilde üzerinde beziyle beraber. Ben bunu 3 günde bu şekilde tutabiliyorum. Mesela yoğurdumun biteceğini anlıyorum. 3 gün ne kadar çok dursa o kadar daha katı ve güzel oluyor. Sulanma kısmına bakmayın. Eninde sonunda bu yoğurt sulanır yani. Sütünüz katıysa daha az sulanabilir. Dediğim gibi o suyun da vücudumuza, bağırsaklarımıza biliyorsunuz yoğurt dost bakteriler bulunduruyor. O yüzden bizim için gerekli bir su. Şimdi ben bir tatlı kaşığıyla bile bu yoğurdu mayalayabilirdim. 6 değil, ne yapacaktım? O zaman 12 saat mayada tutacaktım. Eğer yoğurdun mayasını fazla katarsanız ne yapar? Çabuk ekşir. Azla da yapabilirsiniz. Süreyi uzun tutun. Yani bunlar ince detaylar. Yeni yapacaklar için ben mesela biraz daha fazla koydum bilerek. Çünkü biz erken tüketeceğiz zaten yoğurdumuzu. Ekşi yoğurt da seven olur. Hiç fark etmez. Sadece az maya kullanırsanız ömrü biraz daha uzun olur. Biraz daha
geç ekşir yoğurdunuz bitirmediğiniz takdirde. Şimdi şöyle birazcık keselim. Mesela kaymağını, sütünü koyarken de şey yapabilirsiniz. Bakın, hatta kıvırayım ben bunu böyle. Sütten de ayırabilirsiniz kaymağınızı tereyağı yapmak için. Yoğurttan da ayırabilirsiniz. Ben yapıyorum. Bazen poğaçalarda kullanıyorum. Çok güzel oluyor bu kaymakla hamur yoğurmak. Ama yani nasıl söyleyeyim, bayağı bir miktarda kaymağa ihtiyacınız var tereyağı elde edebilmek için. Yoğurdunuzda da yiyebilirsiniz. İşte klasik yoğurdu. Dediğim gibi daha fazla da tutabilirsiniz bunu. Daha böyle bir taş gibi olmasını istiyorsanız. Yani yoğurt dediğiniz böyle olur. Bu şekilde olur. İçine işte iksir, tuz, şeker, yani biz bir iksir karışımı yapmamıza gerek yok. Yoğurt yemek istiyorsak, daha taş gibi olmasını istiyorsak bir gün değil 3 gün gibi şeyler yapabiliriz. Arkadaşlar, yoğurt mayalamakta bütün bildiğim bilgileri, çoğunu annemden, birazını kendimden sizlerle paylaştım. Sizlerin de varsa bildikleriniz benimle paylaşabilirsiniz yorum kısmında. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.